4 sene boyunca böyle kalkardım, gözlerimi açarım, acaba hangi ülkedeyim ben diye düşünürdüm. İkizlerim olunca tabii biz hiç ikiz planı yapmamıştık. Bir kız bir erkek, ne yapacağız, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ve çok iyi bir pozisyonu arkamda bırakmayı tercih ettim. Çünkü ikizlerimi kendim büyütmek istedim belli bir süre. 7,5 sene ara verdim ben. Bir insan benimle oturduğunda o yapar. Öyle ya da böyle yapar. Ben de inandım artık ona. Hakikaten de yani ben yaparıma inandım. Herhalde onu karşı tarafa veriyorsunuz. Benim en büyük başarım bence bu. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Ben İstanbul Hukuk mezunuyum. Mesleğime bir hukuk bürosunda başladım çok seneler önce. Daha sonra in-house oldum ki in-house olmak o zaman çok da popüler bir şey değildi aslında. Benim ilgim hep iş dünyasına idi. O iş dünyasının dinamiklerini merak ediyordum, satışı, pazarlamayı. Bir şirketin içerisine hukuk müşaviri olarak girdiğim zaman yine uluslararası bir şirketti. Orada aslında iş dünyasının farklı dinamiklerini tecrübe etmiş oldum. 5 tane bana ülke verdiler ama toplasanız yani bir ülke etmez diyebilirim. Lojistiğinden tutun satışına, ondan bundan. Tabii bu bana çok farklı bir nosyon kazandırdı. Ben evet avukat olarak mesleğime başladım ama benim asıl özelliğim bence kendimde gördüğüm güçlü özellik olan iş dünyasını iyi analiz edebilme. Bir gün bir telefon çaldı çok enteresan bir şekilde. Ofiste oturuyorum ve işimden de çok memnunum. Her şey mükemmel gidiyor diye hissediyorum ve hayatımda gerçekten bütün kariyerim boyunca özellikle dikkat ettiğim şey özel hayat ve iş hayatının bir dengesi var. İşte dediler sizinle birisi görüşmek istiyor. Kimmiş? İşte bir headhunter. Dedim ben dedim headhunter. Hiç dedim iş aramıyorum ki. Neyse işte çok önemli Amerikan şirketinin başı Türkiye'yi temsil ediyor. Açtım dedim ben dedim ya iş aramıyorum falan filan. Bana dediler ki işte yalnız dedi biz dedi 2,5 senedir bir pozisyon doldurmaya çalışıyoruz. Birkaç ülkesi olan, Türkçe bilen, uluslararası sorumluluğu olan avukat bulamıyoruz. Biz sizi bulduk bu 5 tane ülkeyle birlikte. Ben dedim tamam neresi burası falan dedim. İşte New York'ta pozisyon dediler. İşte Pfizer de o zaman dünya devi yine aynı şekilde. Tamam dedim görüşeyim. Bir şekilde iş oldu. Yani bazen fırsatlar sizin ayağınıza geliyor. Hiç düşünmediğiniz kapılar siz kendinizi dinlediğiniz zaman açılıyor. Ondan sonra tabii ki Amerika'ya geçiş benim için. Orada 4 sene çalışma hayatı, 33 tane ülkeye bakmak benim hayatımı kariyer olarak tamamen değiştirdi. Mucizelere inanan bir insanım ve gerçekten de olasılıklara inanırım ben. Ve çok da şanslı olduğundan inanıyorum. Yani bu bambaşka bir şey. Şanslı olduğuna inanan insan bence şansı kendisi yaratıyor ve şans ona akıyor diye düşünüyorum. Benim bütün kariyer hayatım böyle gitti aslına bakarsanız. Hep şanslarla dolu, belki fırsatları kovalayarak, fırsatları iyi analize ederek olmuş oldu. Şimdi Pfizer'de çalıştıktan sonra tabii ki 33 tane ülkeye bakıyorum. Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa bende. Sürekli seyahat halindeyim. 4 sene boyunca böyle kalkardım, gözlerimi açarım, acaba hangi ülkedeyim ben diye düşünürdüm. O yaşadığım dönem benim hayatımda benim kişiliğimi geliştiren, bugünkü beni ben yapan işte o periyot odur. Çünkü düşünsenize yani belki çok fakir bir Afrika ülkesine gidiyorsunuz. O kültürle birlikte, o insanlarla birlikte 3 hafta yaşıyorsunuz. O ofiste çalışıyorsunuz. Lokal bir insan gibi onların yemeğini yiyorsunuz. Onların bazen evlerinin içerisine giriyorsunuz. Aile ortamlarını görüyorsunuz. Çok minnettarım öyle bir dönem yaşadığım için. Hem bu benim hayat görüşümü değiştirdi. Biraz da tabii daha insani yönlerimi çok daha farklı yerlere götürmüş oldu. Bugün tabii ki 2 tane çocuğum var. 12,5 yaşında ikizlerim var. Yani hayatta en istediğim şeylerden bir tanesi bu ülkeleri görmeleri, bu tecrübeleri yaşamaları. Onlar çünkü hepimiz bir bubble'ın içerisinde yaşıyoruz. Küçük bir fanusun içerisinde. Hayatları sadece onlardan ibaret zannediyoruz ama aslında o kadar farklı hayatlar var ki, o kadar farklı kültürler var ki bunları görebilmek tabii ki büyük bir şans insanın hayatında eğer bunu yapabiliyorsa.
Aslında benim inşaat tecrübem hiçbir şekilde yoktu. Ama tabii ki bu Pfizer'deki compliance geçmişimden dolayı, işte ambargo olaylarını çok iyi bilmemden dolayı tek imza yetkisine ihtiyacımız var. Biz de her şeyin çok iyi olmasını, işlemesini istiyoruz. Sen gelip şirketin başına geçer misin dediler. Çok iyi bir fırsatla. Ben bu sefer kendimi bambaşka bir sektörde, bambaşka bir ortamda bulmuş oldum. Çok büyük ihalelere, çok büyük Türk inşaat firmaları ile birlikte katılmış olduk. Ben avukatım ama yani benim asıl özelliğim çok iyi bir avukat olmaktan ziyade çok iyi bir iş insanı olmak. Yani ben işi çok iyi analiz edebilen insanlardan bir tanesiyim. Belki de o yüzden bugün geldiğimiz nokta bunun bir yansıması İngiltere'deki bir hukuk bürosu olarak. Çünkü ben tamamen işin büyüme kısmına odaklanıyorum. Sonra bu şirketten sonra GlaxoSmithKline yine bana bir teklifte bulundu. Dediler ki işte biz burada çok büyük bir hukuk departmanımız var. Bunun başına geçer misin? Sonra tabii sektörü çok iyi bildiğim için oraya geçiş yaptım. Ama hayat tabii öyle planladığınız gibi olmuyor. Ben buraya geçiş yaptıktan hemen sonra eski eşimle tanıştım ve ikizlerim oldu. İkizlerim olunca tabii biz hiç ikiz planı yapmamıştık. Bir kız bir erkek ne yapacağız, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çok iyi bir pozisyonu arkamda bırakmayı tercih ettim. Çünkü ikizlerimi kendim büyütmek istedim belli bir süre. 7,5 sene ara verdim ben. 7,5 sene ara verdiğim o dönemde de Londra'ya taşındık. Tabii Londra'ya taşınınca ben çocuklarım büyüdü, 7 yaşına geldiler. Nasıl geri döneceğim? Ne yapacağım? Tabii ki iyi bir kariyerim var ama bunu burada değerlendirmek o kadar kolay olmuyor. Yani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz. Özellikle bir kadın olarak. Çünkü annelik dürtüsü hep sizinle birlikte. İşte yanlış bir şey mi yapıyorum? Ama bir yandan da gerçekten de o iş insanı olmanın da dürtüsü bir başka yerde. O da sizi sürekli bir dürtüyor. Yani işte evet geri dönmelisin, bunu yapmalısın gibi. Acaba dedim qualification yani burada bir denklik alsam mı? Sonra çok yakın bir arkadaşım var. Burada çok başarılı bir iş kadını. Dedi ki yani ben sana çok inanıyorum dedi. Çalıştığımız bir hukuk bürosu var dedi. Türkiye'de onlarla başlamıştık ama onlar İngiltere'de de onlarla devam ediyoruz. Bir görüşmek ister misin dedi. Geldim görüştüm sadece şey için görüşmeye geldim. Ya ben bu sınava gireyim mi, girmeyeyim mi? Ne diyorsun? İşte fikir alışverişinde bulunacağım. Ya ben dönsem mi, dönmesem mi'nin kararını veremedim. İşte ondan sonra işte tabii dön ama yani istersen bunu yapmak zorunda değilsin. İşte sınav şöyle böyle biz bu konuşmaları yaptık. Ben çıktım gittim evime. 2 ay sonra telefon çaldı. Bu görüştüğüm şu anki ortağım bana dedi ki ya dedi biliyorum hiç böyle bir şey yok. Böyle bir arayış olarak konuşmadık biz seninle. Ama bende olmayan ne varsa sende var. Bana katılır mısın dedi. Ve çok küçüğüz o sırada. Yani bundan 4 sene önce işte şu görmüş olduğunuz ofiste şu an 41 avukatız. Sadece bu branch'te, bu şubede toplam 3 şubemiz var. Biz o zaman 4 kişiyiz. Bana dedi ki sen dedi çok hakikaten de çok iyi işi anlatabileceğini düşünüyorum. Çok farklı özelliklerim var. Networking çok iyi yapabiliyorsun. Ben çok iyiyim hukukçuluk alanında ama sen de satışta bence çok iyisin. Gel bu güçleri birleştirelim dedi. Tamam dedim deneyelim. İlk gittiğim organizasyonda Türkiye'ye gittim ben bu organizasyona. Bu bahsetmiş olduğum arkadaşımla birlikte. Buradan 8 tane iş kadını orada çok önemli bir organizasyona katıldık. İşte o da iş kadınlarına özgü bir organizasyondu. Biz böyle ben orada eski bir iş arkadaşımla karşılaştım ilk işimle. İşte o da çok önemli bir pozisyona gelmiş. Böyle şen şakrak ha ha hi konuşurken yanımızda birisi var. Dedi ki ya ne kadar neşelisiniz, ne güzel konuşuyorsunuz. Şöyle ben size katılıyorum. Lütfen buyurun dedim katılın. Biz böyle konuşurken siz ne yapıyorsunuz dedi. Ben dedim bir İngiltere'de bir hukuk bürosunun ortaklarından bir tanesiyim. Dedi bu da Türkiye'nin en büyük bankasının bütün yurt dışı şubelerinin başındaki kişi çıktı. Dedi ki ya dedi ben sizi dedi bizim Londra'daki ofisle tanıştırayım. Tanışma o tanışma. Ben 1. ayımda zaten Türkiye'nin en büyük bankasının bütün yani operasyonel işlerini bir şekilde hukukçu olarak almış olduk. Onunla birlikte diğer bankalar geldi. Şimdi çok önemli bankalarla çalışıyoruz.
Bunun dışında Türkiye'den gelen en büyük oyuncular, yani burada operasyonu olan en büyük oyuncularla çalışma fırsatımız oldu. Böyle kendi kendine büyüyen güzel bir işe dönüştü. Temel olarak Türkiye'den gelen yatırımcılarla çalışıyoruz. Tabii ki çok büyük oyuncular var bunların içerisinde ama orta ölçekli şirketler de var. En önemli şey gerçekten planlı, programlı olmak. 18 aylık bir programınızın olması gerekiyor. Burayı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ön çalışma yapılmadan buraya gelindiğinde benim gördüğüm sadece zaman ve para kaybı. Bizim oradaki alışmış olduğumuz eski düzen burada kesinlikle söz konusu bile değil. Sizin bilmediğiniz bir ortamda özellikle bir talep yoksa size karşı buraya gelmenin hiç doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Eğer ihracatınız varsa, ihracat hacminiz varsa o zaman gelin. Ne kadar bana ihtiyaç var burada? Ben yani buraya geldim de burada bir pazar yaratacağım gibi bir şey yok maalesef. Bir sorun daha adaptasyon. Yani yine geleneksel Türk yönetim şeklinin burada devam edeceğini düşünüyorlar. Aslında buradaki lokal insanlarla çalışmaları çok büyük bir avantajla uğruyor. En çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi bir aile şirketi Anadolu'da çok büyük başarıya ulaşmış, üretim zincirleri muhteşem, ihracat hacmini yaşamışlar. Biz şunu hep söylüyoruz, lütfen üretiminizi orada bırakın. Yani burada üretimi başlatmak daha hiçbir şey yokken çok mantıklı bir şey değil. Şimdi biz bunu tavsiye ettiğimizde genelde bize gelen bir de bizim büyük oğlan gelsin işte eşiyle. Ondan sonra şimdi büyük oğlan geliyor. Büyük oğlan genelde İngilizce de konuşmuyor mesela ya da İngilizcesi yeterli değil. Şimdi sizin burada var olabilmeniz için büyük şirketlerle bir ticaretinizin olması lazım. Sonuçta sadece lojistik için bile Amazon'u kullandığınızda o kişinin, burada yönetimde olan kişinin bunu yönetebilecek kapasitede olması gerekiyor. Sadece yönetimsel beceriler değil ama buranın kültürünü iyi anlayan birisi olarak burada paketleme bile farklı Türkiye'den. Amerika'da farklı, burada farklı. Her yerin kendine özgü uygulamaları var. Sizi ne temsil ediyor? Yaptığınız iş. Yaptığınız iş doğru bir kontrat. Adam önüne gelir bir kontrata bakar. Bu nasıl bir şey der. Yani sizi temsil eden şey o. Profesyonellerden çıkmış olması gerekiyor. Türklerin çok büyük bir avantajı var. Biz yurt dışında kendimizi çok dezavantajlı görüyoruz. Yani sonuçta ben İngiliz olarak doğmadım. Benim ana dilim İngilizce değil. Ve ben burada onlarla aynı işi yapmaya çalışıyorum. Şimdi ben de aynı hukuk servisini satıyorum. Onlar da aynı hukuk servisini satıyorlar. Ama ben eğer özgüvenim ki çoğumuzda böyle, inanın ben de kendim geldiğimde ilk başta böyleydim. Ama ben onlar kadar iyi değilim. Ama işte ben onlar gibi konuşamıyorum. Evet ama sonra düşündüm, dedim ki bizim bunu nasıl dezavantajımızsa eğer bunu nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Burada en büyük Türk şirketlerinin hepsini böyle bir taradık ve biz bunu dedik ki biz size işte bu avantajı veriyoruz. Hem Türkçe konuşuyorsunuz hem de partner seviyesinde bir servis vereceğiz. Türkiye'de nasıldır? Bir hukukçuya alo dersiniz, ulaşırsınız. Burada böyle bir şey söz konusu değil. Benim ne zaman arasa müvekkilim direkt bana ulaşabilecek pozisyonda. Ben olmasam benim ekibim onlara mutlaka ulaşabilecek durumda. İşte Türklerin servis sektöründeki buradaki farkı bu. Güler yüzlüyüz, farklı bir servis veriyoruz ve insanları memnun etmeyi biliyoruz. Çünkü çok iyi algımız var. Karşı taraf benden ne istiyor çok iyi algılıyoruz ve biz onu verebiliyoruz. Onu verdiğiniz sürece başarısızlık imkansız gibi bir şey. Ben İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldum, master bile yapmadım. İlk başta gittiğimde ben Amerika'ya öyle muhteşem İngilizcem bile yoktu. Kişilik çok önemli. Yani gerçekten kendine inanmak, bir insanın sana inanmasını sağlamak. Benim en büyük başarım bence bu. Bir insan benimle oturduğunda o yapar. Öyle ya da böyle yapar. Ben de inandım artık ona. Hakikaten de yani ben yaparım'a inandım. Herhalde onu karşı tarafa veriyorsunuz. Eve girdim ya ikizlerle birlikte. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Elim kolum durmuyor. Tamam çocuklara bakıyoruz. Birisi uyuyor, birisi kalkıyor ama benim dedim bir şey yapmam lazım. O sırada bir arkadaşım bana dedi ki sen yogaya başla. Dedim gideyim ama ben öyle yogayı falan değil. Bana dedim bir şey öğrenmem lazım. Sonra direkt 200 saatlik çok da sevdiğim Amerikalı bir arkadaşım bir program veriyordu. Dedim ondan bir şey yapıyor. Ama amacım öğretmenlik falan yapmak değil, iyi öğrenmek. Bana çok iyi bir şey, çok iyi geldi hakikaten de. Ben çok sert karakterliydim aslında eskiden, daha fevriydim.
daha dingin olmayı öğrendim, daha durulmayı öğrendim, daha sabırlı olmayı öğrendim. Sonra İngiltere'ye geldiğimizde buranın en büyük yoga okullarından bir tanesinde 300 saatimi tamamladım. Yani toplam aslında baktığınızda 800 saate yakın bir eğitim aldım, filozofisinden tutun. Ama bunu severek yaptım. Yani hani o evde oturduğum zamanı boşa geçirmedim. Sonuçta evet hep gözümün önündelerdi ama ben de hep bir şey yapıyordum. İşte o üretmeyi hiçbir zaman bırakmamak, hiç kendini bırakmamak çok önemli bir şey. Yani evdeyken de sadece oturup çekirdek çitleyip televizyon izlememek, onun yanında hep kendini geliştirmek bence önemli bir şey. Bir arkadaşım bana İsviçre Bankası'nda çalışıyor. Çok önemli bir İsviçre Yatırım Bankası'nın iyi bir pozisyonunda. Bana dedi ki ya dedi senden bahsettim dedi genel müdürü. O da bir bayan, Lübnanlı bir bayan. İşte dedi sen dedi bu kadar başarılısın, işte hem kariyerin çok çok iyi ama bir yandan da işte bu işleri hiç bırakmadın. Hani ben çünkü workshoplar veriyorum, işte İtalya'da da workshoplar verdim, Londra'da bir sürü workshoplar verdim. Yani yogayı da bir şekilde hayatımda tutmaya çalışıyorum bu kadar yoğun bir iş hayatının yanı sıra. Biz dedi kadınları güçlendirecek bir gün ayarladık dedi. Bütün bir otelde, çok önemli bir yerde. Bütün bankadan kadınlar gelecek, işte İsviçre'den kadınlar geliyor, burada işte headquarters'da insanlar var. İşte böyle dedi bir örnek olarak dedi sen anlatırken dedi gelip bizde motivasyonel bir konuşma yapar mı acaba dediler dedi. Dedim tamam bir de dedim o zaman sandalye yogası yaparız. Tamam bunların ikisini birleştirelim. Sonra böyle bir şey yaptık. Öyle bir günde ben onlara işte ikisi nasıl bugünkü konuştuğumuz gibi yani aslında kariyerle bu wellness nasıl birleşiyor? Kendini nasıl bırakmadan hayata devam edebiliyorsun? Enerjimizi nasıl yüksek tutuyoruz? Nasıl daha efektif bir şekilde çalışıyoruz? Bunlarla ilgili böyle bir kısa bir workshop gibi bir şey oldu. Sonra dediler ki tamam biz bunu hep yapalım. Sanki onların böyle wellness coach olmuş oldum. Ondan sonra başka firmalar da yine eklendi. Yani mümkün olduğunca bunu da yapmaya çalışıyorum büyük şirketlere. Hani biraz motivasyonel işte özellikle kadınlarla çalışmayı çok seviyorum ama onlar sonra erkekleri de aldılar. Bir erkekli bir grubumuz oldu sadece. O da çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Ama genel olarak yani bu bir kişinin hayatına bile eğer değebiliyorsam yani bu hikayeyle ben yaptıysam herkes yapar işte o yüzden diyorum. Ben çok akıllı değilim, çok muhteşem değilim ama ben yaptım ama yapabileceğime inandım. Lütfen sadece inanın. Birileri yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Ben çok hayalperest bir insanım. O hayali kurmadan ona yaklaşmak çok zor diye düşünüyorum. Hedef ve hayal her zaman olacak. Bizim şu anki hedefimiz, yani benim şu anki hayalim, biz Türkiye'den çıkan, yani Türklerin ortağı olduğu, Türklerin yarattığı global bir hukuk bürosu yok. İnanın bütün milletlerin kurmuş olduğu büyük bürolar var. Ama global hizmet veren Türk hukuk bürosu yok. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani ben istiyorum ki Çin'de de biz Greymore olarak var olalım, orada da iş alabilelim, Dubai'de de iş alabilelim, Fransa'da da iş alabilelim, oradaki iş ortaklarımızla birlikte böyle büyüyelim. Ya, tabii ki çok başarılı, sakın yanlış anlaşılmasın, inanılmaz başarılı Türk hukuk büroları var ama onlar sadece Türk hukuku yapıp Türkiye'de yerleşik olmayı tercih etmişler. Biz bir ilk olmaya oynuyoruz. Bizim hedefimiz, hayalimiz bu. O gün hayal etmediğim şey böyle büyük bir hayale dönüştü aslına bakarsanız. Şu an Dubai'de ofisimiz var, Bakü'de ofisimiz var. Hem CIS ülkelerine bakıyoruz hem Orta Doğu'ya bakıyoruz. Yakında başka ülkelerde de yer alacağımızı düşünüyorum.